Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere müför hamuru ve hazır yufkayı birleştirerek yaptığım çıtır çıtır çok lezzetli peynirli tepsi böreği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifime ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlayacağım. İç harcı olarak 150 gram beyaz peyniri kullandım. Beyaz peyniri çatal yardımıyla biraz ufalıyorum. Peynirin içerisine ince ince kıymış olduğum yarım demet maydanozu ekliyorum. Bunu da peynirlerle birlikte güzelce karıştırıyorum. İç harcımız hazır, kenara alıyoruz. Tarifimde 6 adet müför hamuru kullandım. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Daha sonra 1 adet müför hamurunu tezgahın üzerine koyuyorum. İkinci müför hamurunu birincinin üzerine gelecek şekilde bırakıyorum. Üçüncüyü de aynı şekilde ikincinin ucuna yerleştiriyorum. Birleştirmiş olduğum bölümleri parmaklarımla sıkıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Mühür hamurlarını hazırladım. Üzerine biraz un serpiştiriyorum. Daha sonra merdane yardımıyla tepsinin büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Sizler bu aşamada kendi fırın tepsinizin büyüklüğüne göre açın. Boyuna biraz açtıktan sonra hamuru yan çeviriyorum. Biraz da enini açıyorum. Ben çok az un kullandım. Eğer sizlerin hamuru yapışıyorsa biraz daha un takviyesi yapabilirsiniz. Müfür hamurlarını biraz daha açtıktan sonra tepsimi alıyorum, ölçüyorum. Biraz küçük geldi. 1-2 santim boyunca tekrar açacağım. Tepsinin büyüklüğüne gelmiş olan hamuru merdanenin üzerine sarıyorum. Bu arada borcamımı da zeytinyağıyla yağladım. İsterseniz sizler bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Merdane yardımıyla tepsinin tabanına müfür hamurunu yayıyorum. Tarifimde 2 adet hazır yufka kullandım. Bir tanesini alıyorum, kırparak müfür hamurunun üzerine yayıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Birinci yufkayı kırparak koyduktan sonra iç harcımızı alıyoruz, yufkanın üzerine boşaltıyoruz.
Ben iç harcını peynirli ve maydanozlu yaptım. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Koymuş olduğum iç harcını yufkanın her tarafına eşit olacak şekilde yayıyorum. Bu işlemi de bitirdikten sonra ikinci yufkayı alıyorum. Birinci yufkada yapmış olduğumuz işlemi ikinci yufkada da yapıyoruz. İki parçaya bölüyorum. Peynirlerin üzeri tamamen kapanıncaya kadar yufkayı yayıyorum. Evinizde yırtılmış yufkalarınız varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gerçekten çok pratik oluyor. İkinci yufkayı da tepsinin üzerine güzelce yaydım. Tezgahın üzerine tekrar biraz un serpiştiriyorum. Taban kısmında yapmış olduğumuz işlemi tekrarlıyoruz. 3 adet müför hamurunu uçları birbirine değecek şekilde yerleştiriyorum. Birleştirmiş olduğum müför hamurların uç kısımlarını parmaklarımla bastırarak sıkıştırıyorum. Müför hamurların üzerine biraz un serpiştiriyorum. Merdane yardımıyla tepsi büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Boyuna biraz açmış olduğum mühür hamurunun alt kısmını tekrar unluyorum. Enine tekrar açıyorum. Açtığım hamura tekrar tepsi ölçüsü alıyorum. Hamurun kısa olan tarafından başlayarak merdaneye sarıyorum. Daha sonra tepsimizin üzerine koyuyoruz. Tepsinin içerisine koymuş olduğum müför hamurunu elimle şöyle bir düzeltiyorum. Daha sonra bıçağın arka kısmıyla müför hamurunun uçlarını düzeltiyorum. Bu böreği pişirmeden ve soslamadan önce kesiyoruz. Böreği enine 4'e kesiyorum. Daha sonra boyuna da 3'e keseceğim. Ben porsiyonları bu şekilde yapıyorum. Sizler kendiniz nasıl istiyorsanız o şekilde kesin. Porsiyonların küçüklüğünü ya da büyüklüğünü kendinize göre ayarlayın. Böreğimizi hazırladık. Şimdi üzerine dökeceğimiz sosunu hazırlıyoruz. Sosu için derince bir kasenin içerisine 1 adet yumurtayı koyuyorum. Yarım su bardağı zeytinyağını ekliyorum. Sizler isterseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı süt, 1 şişe de maden suyunu ekledikten sonra güzelce çırpıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Hazırlamış olduğum sosun hepsini böreğin üzerine döküyorum.
Sos size biraz fazla gibi gözükebilir fakat gerçekten tam kıvamında ve tam ölçülü. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Böreğimizi sıcak fırına koyacağız. Sıcak fırınımızda 40 dakika boyunca böreğimiz pişecek. Görmüş olduğunuz gibi 40 dakikanın sonunda nar gibi kızarmış harika böreklerimiz oldu. Böreklerin ilk sıcağı çıkar çıkmaz kesmiş olduğumuz bölümlerden tekrar bıçak gezdiriyoruz. Çok güzel kabarmış çıtır çıtır börekler elde ettik. Kullandığımız sos sayesinde gerçekten çok lezzetli oldu. Tarifimdeki bütün püf noktaları sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ancak yine de her zaman söylediğim gibi bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de hazırlamış olduğumuz böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Altına ve üstüne müför hamuru koyduğumuz için çok güzel kat kat ayrılan börekler elde ettik. Üstelik müför hamuru ve sos sayesinde çıtır çıtır oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.